Evet, tekrardan merhabalar. İkinci bölüm videosuyla devam ediyoruz. Tabii bir önceki bölümde personellerimizi almıştık ve burada da görüyorsunuz personellerin yıldızı diğerlerine göre bayağı bir yüksek aslında. Ve burada orta saha pozisyonunda sadece oyuncumuz olduğu için orası 2 yıldız olarak gösterilmiş. Personellerimize gereken görevleri de vermiştik. En son burada scout ekibimizin yani gözlemcimizin bir görevi yoktu. Buna da bir görev verelim hemen. Genç gözlemi yapsın. Şimdi burada en son transferlerle devam edecektik. Şimdi hemen transfer yapmaya başlayalım. Transferlere girdik. Transfer piyasasından devam ediyoruz. Burada tabii ki ben genç futbolcular almak istiyorum. O yüzden yaşı bayağı bir düşüreceğim. Ve sadece gerçekçi transferler olarak işaretleyeceğim ki hani oyuncuları almakta herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Öncelikle 15 yaşla başlayacağım. Buradan tipi de satın al şekline getirdim. Burada genelde hani 45 ve üzeri oyuncular bakacağım. 37-41 burada görünüyor detaylarda. 47 Umaro Boaro, hemen buna bir teklif götürelim. Evet, pek bu gelmek istemiyor çünkü burada saçmalıyorsun demek istedi. Gelmek istemedi ve biz de görüşmeleri sonlandırdık. Bir sonraki oyuncuya geçelim. 40 var, 41 var, 38 var. Sanırım burada iki oyuncu daha kalmış. Bunlara da bakalım. 41 ve 37 maalesef. Bu oyunculardan hiçbirini şu anda benim şeyime uymuyor. Hemen 16 yaşa o zaman geçelim. 45 ve üzeri oyuncu almak istiyorum ve hani kiralık vesaire olsun istemiyorum. Mutlaka satın alınabilir bir oyuncu istiyorum. Çünkü kiralık alırsak morali bozuluyor, bir şeyler oluyor. İstemiyorum yani kendi kulübümde olsun. Hem genç yaştan beri benim futbolcum olsun istiyorum. Evet, El Hadari var. 50'ymiş. 45 bin bonservisi. Değeri olan bir futbolcu. Bayağı da bir para istediler. Şu anda 80 bin euro veriyorum. Vereceğim ama yani bu iyi oyuncular bunlar çünkü. Bakıyorum Joy, o da 46'ymış. Güzel, bu ücretsiz alınabilir bir oyuncu. Çünkü başka bir takımla sözleşmesi yok ama şu anda bunu alamıyoruz. Çünkü takımımızda yeterli seviyede oyuncu bulunmadığından dolayı ve biliyorsunuz sadece bir oyuncumuz var. O da 40'lı seviyelerdeydi. O yüzden bunu da alamadık. Devam edelim. Lucas Breton 40, 42, 35, 32, 34, 37 var. 40 var, 43 var, 45 Murat Ağmaliyev ama sanırım bu şey kiralık. Bakalım. Hayır, kiralık değilmiş. Evet, bunu da alabiliyoruz. Şu Wataru Kamiljo'ya kadar alabiliriz. Hemen şeyle Azerbaycanlı futbolcuyla, kaleciymiş bu arada. Bunu da bir teklif verelim. Bizim dışımızda da talip olanlar var bu futbolcuya. 26, 38, 40, 42 devam ediyor. 47 var. Dorian Peter Kasperek. Bu arada 18 kişilik kadroyu doldurmaya çalışacağım. Zaten paramız ancak yeter buna. Çok da böyle kötü oyuncular almak istemiyorum. O yüzden hani 45 diye başladım. Normalde genç takımdan en az 40'lık oyuncular alıyorum. Ama burada biraz daha transfer şeyinde üst noktalardan başlamak istedim ki hani futbolcular biraz daha kaliteli olsun. Çünkü rakiplerim çok güçlü. Oyuncu başına 55-56 seviyelere kadar ulaşan takımlar var. Çünkü 50 olsa zaten çarpı 11 550 yapıyor. 600'lük takımlar var ki
Bunlarla mücadele etmek kolay olmayacaktır. 39-42 Malik Missun ve Wataru. Evet, Wataru'ya geldiğimiz için artık burada sonlandı. Kısa listede kaç futbolcu olmuş? Şu anda 2 futbolcu var. Ve bir de 17 yaşa bakalım. Ardından devam ederiz. Burada da bayağı bir oyuncu var gibi duruyor. Marcim Cernaverni. Hemen bunu alalım. 46'ymış. Evet, 8.000 euro veriyoruz. Gerçekten takım bütçesi çok kısıtlı olduğu için ilk sezonda hiç paramız yok. Transfer yapmak oldukça zor. Zaten seviyeler de bayağı düşük. Bu genç takımdan oyuncu çıkarmasaydık eğer belki bu oyuncuları bile alma şansımız olmayacaktı. Daha alamadık gerçi ama bunların çoğuyla şey yapabiliriz yani sözleşme imzalarız gibi geliyor. 51'lik bir oyuncu buldum ama kabul edecek mi? Zor gibi gözüküyor. Takımımızda biraz iyi oyuncular olsaydı bunu almak o kadar da zor olmayacaktı ama şu anda bayağı bir sıkıntılı durum. Mamadou Koyata, hemen bakalım alabilir miyiz bunu da. Bu arada 17 yaşa kadar gideceğim. Daha yukarıya çıkmayacağım. Burada artık 45 ve üzeri oyuncu varsa. Transfer en zevkli kısım ama tabii ki detaylı bakmak gerekiyor. O yüzden biraz yorucu bir kısım olacak bu. Bakalım kaç futbolcuya evet dedirttirebileceğiz. Futbol direktörümüz de çünkü pek iyi değildi. Evet, 43, 35, 42, 37, 40, 46 gördüm bir tane. Bakalım. Taysir Astiu. Bunu alabilir miyiz acaba? Savunma oyuncusuymuş. Bakın hiçbiri kabul etmiyor. Çünkü ne 2 yıl ne 1 yıl oynamayı kabul etmiyor. Çünkü takımımızda yeterince iyi oyuncu bulunmadığından. Bunlar da etkiliyor tabii ki. Evet, Yokubas. Bunu deneyeceğiz bakalım. Alabilecek miyiz? Yine free agent yani şey bir futbolcu. Ama bunu da alması zor gözüküyor. Evet, kabul etmedi. Devam edelim. 42. Pek bulamıyoruz 45. Bakalım ne olacak. Zaten hani Türk futbolculara geldiği zaman sonlara yaklaştığını anlıyoruz bu aramadan. Henüz gelmedi. Evet, şimdi geldi. Eren Şan 42, Mustafa 42 ve Dardan Morina da muhtemelen şeydir. Kiralık futbolcudur. Buradan hemen öncekileri de kontrol ettim ama hayır bulamadım. Şöyle hemen kiralık futbolcuların yakınına gidelim. Doğru mu diye bir kontrol edelim. Evet, Dardan Morina kiralıkmış. Neyse bakalım bu 4 futbolcuyu alabilecek miyiz? Ardından ona göre yine 17 yaşa kadar olanlardan almaya devam ederiz. Takımda sadece şu anda bir tane futbolcumuz var. Daha 17 futbolcu daha almamız lazım. O yüzden biraz elimizi de çabuk tutmamız gerekiyor aslında. Evet, kaleci şu anda pek kabul etmeye yanaşmadı. Evet, bir futbolcuyu alamadık şu an. Jack Diarra'ya bakalım. Ona da bayağı bir para vereceğiz ama evet hiç oynamadı bile yerinden. Yeterli yazsa bile burası boş olduğu için kabul etmeyecektir. Evet. İkinci futbolcu da gitti. Bakalım. Bir tanesini olsun alsak iyiydi. Bu da çok rekabetçiymiş. Bakalım gelecek mi? Evet. 20 verdik. Bu kabul edecek gibi. Bakalım. Kaç futbolcuyu alacağız? Tabii ki burada cash dedi bakiyemiz, bütçemiz 587 bin euromuz var ama birazdan göreceksiniz ki bu bayağı bir azalacaktır. Dediğim gibi hem haftalık olarak azalıyor hem de
bir aydan diğer aya geçerken ciddi bir maliyet oluyor. Evet, şimdi bu rekabet ediyormuşuz bu futbolcuyla başka bir kulüple. Hemen biraz şey yapalım. 3 tane kulüp varmış. O zaman 1, 2, 3, 4 diyorum. Zaten verebileceğim maksimum parayı verdim. Bakalım alabilecek miyiz bunu? Bu arada Arda 2 hafta sakatlanmış. Önemli değil. Zaten maç tarihine kadar kendine gelir. Sponsor varmış. Şu anda TAV Havalimanları 47.900. Vallahi bu ilaç gibi gelecek. Evet, biraz artır dedik. 52.200'ü cebimize koyduk. 639.000 paramız oldu şu anda. Bu işimize yarayabilir. Bakalım kısa listedeki iki futbolcudan kaç tanesini kadromuza katabileceğiz. Reklamları hani bildirileri çabuk geçiyorum ki bir an evvel oyuncu gelecek mi teklif verdiğimiz onlara bakalım ki ne olacak. Burada bir soru soruldu. Genç departman önemli mi diye. Ben de evet önemli dedim ama az takım daha önemli şu anda diye söyledim. Evet, genelde böyle bildiri geldiğinde hemen futbolcu alınmış oluyor. Marcim Cernaverni kulübümüze katılıyor diyor. Evet, kabul edildi diyelim. Şu an para ücreti ödemek istemiyorum. O yüzden web sitesinde yayınladım. Bu futbolcunun gelişini. Hemen onu da forvet mevkisine alalım. Kendisi zaten forvet olduğundan dolayı. Ve şimdi onunla hemen bir konuşma yapalım. Evet, şimdi bakın 46'lık bir futbolcuyu da aldığımız için bundan sonra artık 50'lere kadar oyuncu almamız o kadar da zor olmayacak. O yüzden hemen tekrardan 15 yaşa geri döneceğim ve oyunculara alabildiklerime yine teklif vereceğim. 45'in üzerindekilere hızlı bir şekilde 40, 47, evet, Umaru Buaro hemen bakın ücretsiz şu anda. Herhangi bir kulüple şeyi yok, anlaşması yok ama evet yine kabul etmiyor. Olsun. Çok futbolcu var zaten illaki buluruz. Evet, Harun Arter 47'ymiş. Harun Arter zaten kiralıkmış. Tamam, 16 yaşa geçelim. Kademeleri gidelim. Evet, zaten bu teklif verdiğimiz futbolcuyu birazdan geçer. Ona zaten teklif veremeyiz bir daha. Evet, 50'lik oyuncu zaten ona vermiştik. Devam edelim. Bakın şimdi Joe'yla tekrardan deneyeceğim şey yapmayı. Sözleşme imzalamayı bakalım kabul edecek mi? Yine evet pek bir etkisi olmadı. Çünkü tek başına bir futbolcuyla pek bir etki olmuyor gibi duruyor. Evet, artık hızlı hızlı geçelim buraları. Evet, 45 bir tane buldum. Yine kaleciydi evet zaten. Hemen bakalım. Kaleciyle 9.000 verelim. Hızlı hızlı geçelim. Evet, 47-48 bakın. Bayağı bir oyuncu var. Ama para yeri sonda artık. Başka teklif veremiyorum maaş. Bunu da geçtik. Keşke şu ücretsiz olanları alabilsek var ya. Gerçekten kulüp için çok iyi olurdu. Ama evet maalesef tek bir oyuncuyla bir şey değişmedi. Evet, Wataru Kamijo'ya geldiğimize göre demek ki şey oldu. Evet, kiralığa geldik. Kiralıkta almadığımız için. Burayı da geçiyorum. 17 yaşa bir daha çıkıyorum. Bakalım burada bu arada kime kadar? Hemen onu kontrol edeyim hızlıca. Burada da en son Mustafa Kansız. Dandan Morina yine aynı isim. Hızlıca almaya çalışalım bakalım kimleri alacağız. Alabileceğiz. Kimler kabul edecek?
pek de iyi futbolcu şu an göremedim. 39, 40, 51. Evet, geldik. Bunlarla az önce de denemiştik zaten. Ama olmamıştı. Evet, sanırım yine olmuyor. Evet, olmuyor. Mamadou Keita çok iyi bir futbolcu bu da. Ama evet, o da yine kabul etmedi. Geçelim, devam edelim. Evet, hemen bir 51 çıktı. Evet. Jack Diarra'ya bakalım, yine bir teklif yapalım hemen. Belki bu defa bize olumlu yanıt verir. 7.000 veriyorum kulübüne. Evet, 37, 40, 43, 46 var. Az önce de denemiştik. Yine deneyelim. Yine olmadı. Pekala. Devam ediyoruz. Evet. Yine buna da 45. Hemen bir teklif götürelim. Bu defa inşallah kabul eder. Evet. Şu anda yeşil yandı ama inşallah kabul eder. Şükür ki biriyle görüşme olumlu geçti. Yani artık 38, 41, 27, 33. Evet, 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 evet. 43, 34, 40. Evet, Türk futbolcular geldi. Hemen hızlı geçiyorum buraları. Evet, Mustafa 42'ymiş. Onu da alamıyoruz ve burada sona erdi. Yani yine 4 futbolcu var. O zaman biraz bekleme pozisyonuna geçelim. Bu 4 oyuncudan kaç tanesini alabileceğiz? Ona göre. Çok da beklemek istemiyorum. Oyuncu aldıkça hemen yeni sözleşmelere gitmek istiyorum. Çünkü süre çok kısıtlı. Yeni sezon başlar başlamaz oyuncu ihtiyacımız oluyor. Dolayısıyla çok da bekleme şansımız olmuyor. Kaleci bizi yine kabul etmedi. Jack Diarra'ya bakalım. Jack Diarra da evet, ne verirsek almıyor. O da kabul etmiyor. Evet. Maalesef onu da alamadık. Kalan iki tanesinden artık biri gelmesini umuyoruz. Bakalım. 18 yaşa da çıkmak istemiyorum aslında. 18'e çıksak çok da fazla oyuncu bulabiliriz aslında ama oralara da çıkmak istemiyorum. Mümkün olduğunca genç oyuncu olsun diye uğraşacağım. Evet, bakalım gelecek mi? Az önceki parayı kullanmamız lazım. Stadyum için sponsorluk parasını. Ama herhangi bir anlaşma sağlayamadık henüz. Bayağı zor çünkü. Evet, bu hafta sanırım boş geçecek gibi duruyor. Artık son güne doğru geldik. Böyle her hafta bir kişi alırsak işimiz çok zor. Çünkü 19 Ağustos'ta maçımız var ve kısa bir süre kaldı. Burada da yine diyor ki transferler olacak mı? Elbette diye dedim. Ama tabii ki anlaşma yaparsak olacak. Evet, bir oyuncu daha geldi çok şükür. Arda da 11 güne iyileşecekmiş. Arda Tuncay. Genç takımdan çıkardığımız oyuncu. Kabul edildi diyelim. Web site diyelim. Evet, güzel. Çok güzel futbolcu gerçekten. Şöyle onu ortaya alalım. Center middle field. Orta saha bölgesine biraz daha ilerletsek herhalde. Evet, oldu. 50'ymiş derecesi. 80 bin aldık. 45 binlik oyuncuymuş. Bizi tabi burada biraz kazıklamışlar. Ama gayet yetenekli futbolcu. Olduğu için sanırım böyle oldu. Ben de bayağı bir bonkör davrandım. Seviyemiz hemen yükselsin diye, biraz da onun tabi etkisi var. Arda Tuncay'a hemen olumlu bir şey söyleyelim. Zaten sakat.
Evet, 1, 2, 3 futbolcumuz var. Zaten hepsiyle konuşmuş durumdayız şu anda. Evet, bir oyuncu daha geldiğine göre şimdi daha rahat diğer transferleri yapacağımıza inanıyorum. Bayağı bir sayı da arttı burada. Şurada Harun Arter'e kadar bakalım. 15 yaşında oyuncu bulabilecek miyiz? Evet. Her zamanki gibi yine aynı süreçleri yapıyoruz. Bu ara bakın bu sefer nasıl gelecek, şimdi iyi izleyin. Takımda iyi futbolcu olduğu için bakın rahat bir şekilde 60 euroya onu alacağız. Az önce 90 euroyu bile kabul etmiyordu. Evet, yalnız burada pek Harun Alter'e geldik bile. Burada pek de iyi oyuncu bulabilmek zor. Bir tek Umara Buaro ile burada anlaştık. Ve şimdi 16 yaşa çıkalım. Burada da bayağı futbolcu var şu anda. Tabii ki artık alanımız genişledi. 50'lere kadar çıktık biliyorsunuz. Arda Akgün ve Camijo şeklinde oraya kadar gideceğiz. Bayağı bir futbolcu var. İnşallah kadromuzu burada doldurabiliriz. Evet, 41, 38 devam ediyor. Bu sefer merak etmeyin, o az önce gördüğümüz futbolcuları havada karada alacağız. Mesela bakın Joy. Şimdi çok rahatlıkla bakın gelecektir. Bakın 50 euroya bile kabul ediyor artık maaşını. Joy. Bu arada tek seferde en fazla 10 futbolcuyla görüşme yapabiliyoruz. Yani listede 10 futbolcu olabiliyor. Pedro Ribeiro, o da 46'ymış. Hemen bu da takıma katılırsa süper olur. En önemli oyuncumsun diyeyim buna. Evet, bu da biraz şey oldu. Bizi pek kabul etmedi. Bazen olabiliyor tabii. Olsun. Bu arada çok yakın olanlar da var. Mesela onları almadım. Bakın Joy'dan sonra 44 var. Onu almıyorum. Çünkü çok fazla futbolcu olduğu için gerek görmüyorum. Fabio Moreira kaleciymiş. Kaleci bizim için çok önemli. Şu an kaleci pozisyonda kimse yok. O yüzden kaleci alabilirsek harika olur. 72 yıllığına bakalım kabul edecek mi? Zor bir karar ama bakalım. Evet, Miguel Rocha, o da ücretsizmiş. Bakın, bu ücretsizleri kapmak çok önemli. Çünkü 5 kuruş para vermeden bunları alıyoruz sadece maaş parasına. İleride bunları satarken çok büyük karlar edilebiliyor. Gerçekten, çünkü genel değeri dediği bir sene boyunca verilen para bu futbolcuya. Evet, bu da gelmedi. Helio Gonçalves, bu Roca'dan sonra yine kaleci olarak ona da teklif götüreceğim. Çünkü biri kabul etmezse biri kabul eder şeklinde düşünüyorum. Evet. Diego Ferreira, bu da forvetmiş. Hep de Portekizli oyuncular, nedense bilmiyorum ama öyle denk geldi demek ki. Hepsi bir anda bir takım tarafından şey yapılmış. Kadro dışı sözleşmesi feshedilmiş galiba. O yüzden hep bunlara denk geldik. Porto altyapısındaki futbolcu. Evet, hepsi Porto'nun e, takımdan attığı oyuncularmış. Rodrigo Pinto, bakalım kabul edecek mi? Hani Porto'dan gelip de bizim Türkiye'nin en alt liginde oynarlar mı? Tabii ki oynamamaları çok normal. Ne kadar para verirsek verelim. Alan Fletcher, Andres Verstop, bakalım. Bu sefer bakın gerçekten çok fazla futbolcuyla konuşma imkanımız oluyor. Az önce bu kadar olmamıştı. Evet, tekrardan bakın 32'lere düştük. Evet, yine 45. Bergman 17.000, iyi bir oyuncuya benziyor. Olabildiğince düşük almaya çalışalım. 12.000 veriyorum. Volter, Taylan, Julian Koye 43, yine 43. 45 var. Kalil, Buali,
Hemen bir teklif verelim. Şu an kaç futbolcu oldu bilmiyorum ama sanırım 10 olmadı. 10 olmadı diye düşünüyorum. Evet, bunu da alamadık maalesef. Stefan Gruyter. Bakalım o kabul edecek mi? Yine Fransız bir futbolcu. Evet, para zaten en sonda ama yine kabul edilmiyor. Ve yine sağ bek. Sağ bek de hiç yoktu. Bunu da alırsak güzel olur ama evet, az bir şey oynattığımız zaman hemen şey olmadı. Kabul etmedi yine. Evet, bir de forvet. Gol atmak tabii ki oyunda çok önemli. Kaleci de önemli ama forvet mevkisi de gerçekten çok çok önemli. Evet, bu da yine kabul etmedi bizi. Ve dolayısıyla 40'a kadar düştük. 41, 42, 43, 45. Yine aynı az önceki kaleci geldi. Ama ben yine teklif vereceğim. Çünkü bu sefer yüksek ihtimal kabul edecek. 9.000 veriyorum. 38, 40, 42, 47 var. Evet, hemen bir daha deneyelim. Evet, 70 olarak kabul etmesini umuyorum. Spilinovic, o da yüksek ihtimal kabul eder. Benim en önemli oyuncumsun diyorum ki şey olsun, hani daha rahat sözleşme imzalasın diye. Ve 46'ya geçtik. Emil Papikyan. Evet, diyor ki 10 futbolcuya ulaştın. Zaten kaç tane varmış? Bir tane daha var. Bir de Arda var. 3 ediyor. Bakın 3 futbolcu kaldı. Bunlara da teklif verirsek gerçekten şey olacak. Güzel olacak. Bakalım bu 10 futbolcudan kaç tanesini alabileceğiz. Devam ettirdim. Çünkü zaten konuşmuştuk az önce oyuncularla. Buralar biraz yavaş geçiyor olabilir ama oyuncuları almadan zaten maç olmaz biliyorsunuz. Bakalım kaç tane oyuncu alacağız. 80.000'e transfer yaptığımızın haberi hemen geldi. Evet, bakın kaleci artık gayet mutlu bir şekilde bence kabul edecek gibi. Hatta 40 euroya bile olabilir. Evet. Devam ediyoruz. 50 euro verdim. O da gayet mutlu. Ve buna da 2 yıl diyeceğim. Bakalım kabul edecek mi? Evet. Bakalım kaç futbolcu alabileceğiz. Yeni bir sponsorluk teklifi varmış. O yüzden durduracağım şimdi. Bu arada Murat Ağamaliyev başka bir takıma gitmiş. Onun haberini de aldık. Az önceki kaleci biliyorsunuz. Başka bir takıma gittiğinin haberini aldık. Dolayısıyla bir tane boşluk oluştu. O boşlukta da şimdi o geri kalan 3 tane futbolcudan bir tanesine daha teklif verebiliriz. Ama önce şu sponsorluk anlaşmalarına bir göz atalım. Para lazım çünkü. Bakın hemen 550 bin liraya indi. Tekrardan para. Şimdi transfer piyasasına tekrar bir gidelim. Tekrardan gittiğimiz zaman bakın kimde kalmıştık? Burada evet, Emil Papikyan'da kalmıştık. Çünkü Spalinovic'e teklif vermiştik. Tabi liste güncellenmiştir ama ben yine devam ediyorum buradan. Emil Papikyan. Evet, 14.000 veriyorum buna. Ergis Arifi var. Tabii şimdi diyecek ki evet. Ergis Arifi ve sanırım bir futbolcu daha vardı. Bakın gitmiş buradan. Türk futbolcu vardı. Onu kaçırdık. Ki zaten iki Türk futbolcu var. 39 ve
42. Dolayısıyla bunlardan da alamayacağız. Bir futbolcu kaldı. Olsun. Bakalım neler olacak. Görelim. Umarım bayağı bir futbolcu alırız. Yoksa takım eksik kalacak. Evet. Papikyan sanırım kabul edecek. Çünkü ilk başta bayağı bir yeşil başladı. Bakalım. Tam 10 futbolcuya teklif verdik. Maksimum sayıda. Ve bunlardan artık bir sonuç almamız lazım illaki. Evet. Teklifi hala kabul etmeyenler var. Bir yıl deneyeceğim bunda. Bakalım ne diyecek. Hayır derse ilerleteceğim şeyi. Bir kişiye daha teklif verebilirim. Evet. Turn down dediği için teklif geri çevrildi. Futbolcu tarafından. Biz de hemen bir teklif daha veririz. Hemen Spulanovic'e bir kademe ileriye para verdim. Yine bunu da aynı şekilde Gonçalves'e de verelim. Evet, hemen hemen hepsi daha fazla para istedi. Evet, Boaro geldi. Birkaç futbolcu daha yine gelmedi. Evet, Boaro'nun gelişiyle beraber geri çeviren yine futbolcular var. Boaro'yu hemen left wing'e yani sol kanada koyalım mevkisine. Şöyle baktığımız zaman frikikler 53 ile kullanılıyormuş. Orta bir seviye, çok iyi değil. Evet, hemen hemen artık herkesle konuştuk zaten. Şimdi devam edeceğiz. Kaç futbolcu var burada? 3, 5, 8 futbolcu var. Hemen yine en sonlara gidelim. Orada yine futbolcu vardı. Papikyan'dan sonra bu Kamiju'ya kadar gideceğiz. Evet, burada Ergis Arifi vardı. Hemen onu da bir almaya çalışalım. Bununla beraber 9 futbolcu olacak listemizde. Aslında bir futbolcuya daha gönderim yapabiliriz teklif. Ama gerek yok. Sayı yeterli. Bunlar bir sonuçlansın bakalım. Ondan sonra eğer kalırsa zaten şey yaparız. Teklif vermeye devam ederiz yine. Evet, Arifi'ye bayağı bir para teklif ettik. Aslında bizden başka da ona zaten teklif veren yok. Bu iyi bir şey. Daha çabuk gelebilir. Evet, 550.000 cash kaldı. Parayı şu an iyi yönetiyoruz ama daha çok az futbolcu aldık. Evet, Bergman geldi. Hemen onu da web sitede yayınladım. Şimdi evet, onu da yine orta sahada şöyle dursun şimdilik. Özelliklerine bakarım, önce konuşayım. Evet, o da mutlu oldu. Şimdi bakalım Bergman. Bergman'ın değeri 17.000'miş. Ben 12.000 liraya almışım. Bu sefer güzel bir anlaşma yapmışız. Karlı bir anlaşma. Devam edelim. Takımımız yavaştan kalabalıklaşmaya başlıyor. Umarım bütün futbolcuları alırız da biraz daha diğer futbolcuları da getirmek artık kolay olur. Evet, yine daha fazla para isteyenler var. Biz
Biz de gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Bakalım kaç kişi gelecek. Evet, Joy da geldi. Gonçalves reddetmiş kaleci. Joy tabii şu anda seviyesi belli değil. Değeri belli değil ama o da belli olacaktır mutlaka. Joy acaba sağ kanatta da oynayabilir mi? Hemen şöyle bakalım ona. Yanılmıyorsam evet oynuyor. 43 ile oynuyormuş. Asıl mevkisinde 46 ile oynuyor. Boaro aslında sol ağırlıklı bir oyuncu. Bu da sağ ayağına daha iyi bir oyuncuymuş. Tamam böyle olsun şimdilik. Evet Joy ile de hemen bir konuşma yapalım. Evet Bergman, Joy, Gianni You must become stronger diyorum. Daha güçlü olabilirsin diye. Yine diğer futbolculara da bunu söyleyeyim. Şu anda en makul söylenecek şeylerden bir tanesi o zaten. Evet, zaten 6 futbolcu var. Hepsiyle de konuştuk şu anda. Gayet iyi bir durumdayız. Ve bakalım kısa listede kaç futbolcu var? 6 futbolcu var. Yeterli. Şimdilik bakalım. Devam ettirelim. Ama önce şurada bir frikikler kaç olmuş? 53 olmuş. Yani iyi kullanım çok iyi değil. Neyse devam edelim. Frikiklere önem veriyorum. Çünkü duran toplarda hani gol atma fırsatı doğmuş oluyor. Bu da tabii ki önemli. Küçük bir kulüp olduğumuz için, böyle genç bir kulüp olduğumuz için bu şeyler gerçekten çok önemli. Evet, Sprinovic'e yine biraz daha para verelim. Bakalım belki gelir. Evet, sadece o para istedi. Diğerleri acaba geri mi çevirecek yoksa bilmiyorum. Umarım hemen kabul ederler. Çünkü 18 futbolcu olması lazım. Benim planladığım yedeklerle beraber. Ve şu anda 6 futbolcumuz var sadece. Daha 12 futbolcu daha almamız lazım. Umarım buluruz. Evet. Bir futbolcu daha geldi. Berat o genç takımdaymış herhalde. Evet. Papikyan, Emil Papikyan geldi. Şimdilik dışarıda. Şöyle bir bakalım. 16.000 değeri var. 14.000 almışız. Cerneverne'den daha iyi bir futbolcuymuş. O yüzden Papikyan'ı forvete koyuyorum hemen. Cerneverne'yi yedeklere alıyorum. Şimdi Papikyan'a bir hoş geldin diyelim. Evet, onu da konuştuk. Kaç futbolcu var kısa listede? Bakalım 5. Evet. Böylelikle 7 futbolcumuz oldu. Fena gitmiyoruz ama umarım Adana maçına kadar yetiştiririz bütün futbolcuları. Evet artık çoğu gerçekten ciddi paralar istemeye başladı. Bakalım red mi edecekler, kabul mü edecekler, ne yapacaklar görelim. Kadronun bir an evvel kurulması iyi bir şey. Evet biri daha reddetti şu anda. Hemen şey yapalım. Bayağı bir azaldı çünkü kısa liste. Ee, Yeni bir hani futbolcu falan arayalım. Listeyi tekrardan ona vurduralım. Arama listesini. Yoksa yetiştiremeyeceğiz. Bir kişi daha geldi bu arada. Şu anda gayet her şey istediğim gibi gidiyor. Tam ayarında gidiyor. Umarım hep de böyle devam eder. Bakalım. Bir kişi daha gitmeyi reddetmiş. Kalecimiz yok şu anda. Kaleci olmaması hiç iyi bir şey değil aslında. Onu da bulacağız birazdan. Evet. Ergis Arifi'yi Tuncay'ın yerine alacağım buraya. Şöyle yapalım. Arifi sol ayağı 2'ymiş bunun. Evet bu da solda oynayan bir oyuncu. Solak oyuncuymuş.
Tamam, Arifi'ye bir bakalım hemen. Arifi'yi 15.000 almışız. 21.000 değeri var. Burada da karlı bir anlaşma yaptık. Bu arada bulunduğumuz ligde herhangi bir yabancı sınırlaması bulunmadığından dolayı rahat bir şekilde bu transferleri yapabildik. Yani bütün oyuncularda yabancı olabilir. Herhangi bir sorun yok bu konuda. Evet. Transfer piyasasında kısa listede 2 futbolcu var sadece. Dolayısıyla şimdi şey yapalım. Şuradan yine merak ettim, bir bakalım. Evet, yine 53. Evet. Frikikler. Tamam, devam edelim biz. Şuradan hemen bulmaya çalışalım. 15 yaşından tekrardan başlayalım. Buraya iyi futbolcular geldiyse hemen alalım. 45'in üzerinde var mı? Evet, maalesef. Harun Arter zaten kiralık. Onu almayacağız. Evet, 16 yaşa hemen hızlıca bir bakalım kimler var. Nasıl futbolcular var? Yeni futbolcular eklenmiş mi? Evet, Clayton gerçekten çok iyi. 49. Harika, biz bu oyuncuyu alırız. Çok çok iyi. Evet, 22.000 veriyoruz. Onun için kimse de talip olmamış. Teklif yapmamış. Gayet güzel. Evet, Pedro Ribeiro. Bir daha deneyeceğiz Pedro'yu. Umarım alırız. Alacağız gibi duruyor ama bakalım. Belki evet, 2 yıllığı belki kabul eder. Çünkü çok çok iyi futbolcu gerçekten. Evet, David Nascimento. Bir de onu deneyelim. Evet, David pek gelme yanlısı değil maalesef. Devam ediyorum. Miguel Rocha az önce de bizi kabul etmemişti ama bu sefer bakalım edecek mi? Evet, yine etmiyor. Yine etmiyor. Diego Ferreira forvet, bakalım. Fena bir forvet değil. Yine kabul etmiyor. Tabii ki Porto'dan gelip de kabul etmesi zordu. Rodrigo'ya bakalım. O kabul edecek mi? Rodrigo'ya bakalım. Evet, o da pek kabul edecek gibi değil. Evet, yine 35'lere düştük. Devam edelim bakalım. Burada zaten teklif yapmışız. 43 var. Evet. Halil Buhali'yi yine deneyeceğiz. Bakalım kabul eder mi bizi? Yanılmıyorsam bu sefer yok, yine etmedi. Gerçekten zor. Şimdi defansın ortasında bir oyuncu daha var. Evet, o da kabul etmiyor. Biz bence bir 18 yaşa çıkmamız lazım. Yoksa oyuncu yetiştiremeyeceğiz bu ligde. En iyisi 18 yaşa çıkalım. Yapacak bir şey yok yani. Zor durumlar. Zorluyorum şu anda, hani gelebilecek oyuncuları sonuna kadar almak için. Ama gelirler mi? İşte görüyorsunuz, zar zor. Kabul edenler var, etmeyenler de var tabii ki. Tam böyle ucunda teklif yaptığımız zaman genelde kabul etmiyorlar. Ama yine de deniyorum şansımı. Ne olacak diye. Evet, bu da kabul etmedi. Evet, El Azuzi 50'ymiş derecesi. Ve yeni çıktı galiba, az önce yoktu. Yeni çıktı ama yine
maalesef kabul edecek bir futbolcu değil. 40. Evet. Sedlacek. Bayağı bir oyuncu gelmiş. Bayağı bir oyuncu gelmiş. Evet, o da kabul edecek gibi durmuyor. Maalesef. Çok yakın ama olmadı. Splunovic ile zaten şey yapmıştık. Evet, Türk futbolculara geldik ve Kamijo'yu gördüğümüz zaman zaten şey bitti demek. Biz bence buradan 18 burası 16 yaşmış bu arada. Burası 16 yaşmış. 17 yaş, hemen bir daha çıkalım. 18'e çıkmamıza gerek kalmayacak sanırım. Çünkü burada bayağı bir futbolcu var. Evet. Hemen bir teklif verelim buna. 15.000. Güzel. Aynen. Devam edelim. Burada da kuru kalabalıkmış, yani pek de iyi oyuncular yok. Evet. Adavi. Artık listeyi doldurana kadar gideceğim. Süre bayağı bir kısaldı şu anda. Evet, bu arada 48'e kadar geldik. Aynen öyle. Yine alalım. Genellikle bu para verdiğimiz futbolcular, yani kulüplerine para ödediğimiz futbolcular genellikle geliyorlar. O güzel bir kaleci bulduk. Gerçekten. Bunu alırsak çok çok iyi olacak. 50'nin üzerinde bir kaleci. 40. Evet. Aaron Velilles deneyelim. Evet. 10 futbolcu oldu dedi. Tamam. Aaron'dan devam edeceğiz o zaman. Buradan bakalım ne olacak. Bayağı bir futbolcuya yine teklif gönderdik. Şimdi evet, devam edelim. Ben dedim herhalde 18 yaşa kadar çıkarız ama sanırım gerek kalmayacak gibi duruyor. Yine fazla para istiyor. Splunovic, ben de 2 yıl dedim. Clayton, evet, Clayton kabul edecek gibi duruyor. Onaylayalım. Gueye, kaleci. Evet, ona da 100 euro veriyoruz. Yani başka birisi de teklif vermemiş. O yüzden şansımız var. Bakalım. Evet. Bana da 50 euro verdik. Bakalım kabul edecek mi? Bayağı futbolcuya teklif vermişiz gerçekten. Bu düşük para kabul edenler yani %90 gelirler. Onlarda sorun olmaz. Ama mümkün olduğunca tabii kaliteli futbolcu alırsak o yüzden dikkat ediyorum ona. Evet, 2 yıl. Ya bunlar kabul etmeyecek gibi duruyor. Boşuna bizi uğraştırdılar. Bakalım. Arda Tuncay da iyileşmiş bu arada. Verstop kabul etmedi.
Bakalım. Evet. Krasniki geldi. Sprinovic de gelmek istememiş. Tamam, 17 yaştan biz teklif vermeye devam ederiz birazdan. Şöyle yapalım bunu. Sol tarafa alayım. Şöyle left back'te oynar herhalde o. Ya da şöyle yapalım. Biraz yukarıya çıkartalım. Şuraya koyalım. Evet. Nasıl futbolcu diye birazdan bakacağız zaten. Takımın morali şu anda düşük tabii ki. Sıfırdan yeni bir kulüp kadro kurduğum için öyle oldu. 15.000 verdim, 22.000'miş değeri. Yine bakalım, 53, evet. Kısa listeyi bir kontrol edelim. 6-7 futbolcu var burada. Devam edelim. 3 futbolcu daha o zaman şey yapabiliriz. Konuşabiliriz yani. Burada da bayağı bir futbolcu varmış gerçekten. Ne gerek kalacak mı 18 diye düşünmüştüm ama 18 yaşa gerek kalmayacak sanırım. 17 yaşta planladığım gibi bu iş bitecek. Adavi'ye zaten teklif yapmıştık. Yiga'ya da yapmıştık. Gueye'ye de yapmıştık. Evet. Aaron ve Lilles'te kalmıştık. Şimdi ona bir teklif götürelim. Evet, bayağı burada isteyenler var. Futbolcuyu. Mamadou Keita. Umarım alırız bunu. Benden başka evet isteyen yokmuş onu. Güzel. Harika. 80 euro veriyorum. Evet. Abdülhamid 110.000 ama ben mutlaka alacağım bu futbolcuyu. Değeri ne olursa olsun 75.000 veriyorum. 33 47 Joel Garces, ona da verecektim ama evet maalesef doldu. Artık Joel Garces, bakın burada kaldık. Daha çok fazla oyuncu var aşağıya doğru. Gerçekten çok fazla oyuncu var. O yüzden gerek kalmadı 18 yaşa. Şimdi devam ettirelim. Seviye olarak belki 50'ye de çıkabilirim şu anda. Çünkü gerçekten fazla futbolcu var ama 45'te kalmamız da yeterli gibi geliyor bana. Zaten aldığımız futbolcuların bir kısmı da 50'nin üzerinde gördüğünüz gibi. Teklif verdiklerimizin. 140 değil de 150 verdim. Kabul edilebilir diyor. Ederse çok çok iyi olur. Şu anda 30 Temmuz tarihine kadar da geldik. Artık çok kısa bir zaman kaldı yani 18-19 gibi gün gibi bir şey kaldı Adana maçına. Bir an evvel kadroyu tamamlamamız lazım. Gözlem ofisi kuruldu diyor. Daha fazla şey yapmayacağım. Gözlem ofisini geliştirmeyeceğim çünkü para çok azaldı. Artık 489.000 kaldı. Daha sezona bile başlamadan bayağı bir para harcadık aslında. Tabii gerekiyor bunlar da. Böyle çok iyi bir futbolcu aldığınızda karşılığını onun görüyorsunuz. Evet, takımla hemen hızlıca bir konuşma yapmak istedim. Evet, Arda Tunca ile konuşup işi bitirdik. Kimisi de böyle çok konuşma yanlısı değil, o yüzden onlarla konuşmak istemedim. Şimdi devam edelim. Tabii olumlu bir şey söylemeniz gerekiyor futbolcularınıza. Bunlar da önemli şeyler. Evet. Ya iyi bir frikik atan bir oyuncu bulamadım ya. Ona şu anda şey oldum. Belki bu en son 100.000'in üzerinde futbolcu var diye teklif verdim. Belki onun serbest vuruşları, frikikleri güzeldir yani.
Bakalım nasıl olacak. İşte bu futbolcu. Umarım iyi bir oyuncudur yani. 75.000 euro verdiğimize değer. Çünkü bu seviyede çok yüksek paralar bunlar. Ama her şeye rağmen yine de vermek istedim. Evet, Gueye acaba evet Gueye için rekabet varmış. Tamam. Şöyle 2 birim ilerletelim. Ee, Alex Yiga geldi. Çok iyi futbolcu. Adavi gelmeyi reddetmiş. Yeni bir sponsor teklifimiz var. HDI Sigorta'dan. Hemen bir 5.900'de buradan aldık. Güzel oldu. Şimdi yeni gelen Alex Yiga 22.000. Alex Yiga orta sahalara bakıyorum. 17.000. Arifi kaç? Arifi de 21.000. O zaman Yiga'yı buraya alalım Bergman'ın yerine. Driblingmiş zaten hızlı koşuyordur bu oyuncu. Pek de o kadar iyi driblingi olmasa bile tabii daha yeni bir hani genç bir futbolcu olduğu için böyle. Şimdi ona da bir hoş geldin diyelim. Evet kimsenin morali bozuk değil. Gayet iyi. Şu anda umarım bozulmaz. Kimsenin morali de. Evet gene 53'lere çakıldı. Frikikler. Kısa listede şu anda 3, 6, 7 futbolcu var. O yüzden hemen şey yapacağım. Artık yenileyeceğim. Bakalım. Baştan sona bir daha bakmak istiyorum. Hızlı bir şekilde bakalım hemen. Evet. Gueye zaten teklif verdiğimiz bir oyuncuydu. Evet. Aaron Velles'e de vermiştik. Coete'ye vermiştik. Manni'ye vermiştik. Evet. Joel Garces'te kaldıydık. Şimdi ona da verelim bir teklif. Hemen 8.000 verdim. 8.000 verdim. Bir diğer oyuncu Jose Alberto Rodriguez. Hemen ona da verelim. 14.000 de ona verdim. Blas Perez. Ona da vereceğim şimdi. Blas Perez'e de bir 16.000 veriyorum. Evet. Luca Bellina. O da kaleciymiş. Ama şu an sınırı doldurduk. Yine çok çabuk doldurduk sınırı. Maalesef. Neyse. Devam edelim. Bakalım kaç kişiyi daha alacağız. Kadroya şu anda gerçekten çok uğraştım ama baktığımız zaman 10 futbolcu anca var. Daha çok yani 8 futbolcu daha alınacağı için elimi yine çabuk tutuyorum ama sanki geç kalıyoruz gibi geliyor bana. Bakalım neler olacak. Evet, Blas Perez. Jose Alberto Rodriguez. Joel Garces. Evet, üçüne de teklif verdik bakalım. 10 kişiden kaç kişi gelecek bu listede? Merak konusu. Bu arada 9 Ağustos'ta o futbolcuyu da genç takımdaki futbolcuyu da çıkarmayı düşünüyorum. Çünkü yaşı 16 oluyor. Evet, Gueye için rekabet var diye söyledi. Hemen 2 birim ilerlettim. Clayton gelmiş.
Beklenenden kötü demiş Clayton için. Bazıları bu arada reddetmiş teklifleri. Bu arada Clayton kaç acaba? Clayton değeri kaç? 13.000. Buradaki oyuncunun değeri 19.000. Bu bayağı değeri düşmüş ya. Evet, 22'yi aldık. Bu da 13.000. Burada da kazıklandık. Maalesef. Yedeklerde dursun şimdilik. Kaç futbolcu daha var kısa listede? Kısa listede şu an 7 futbolcu var. Yani şey yapabiliriz. Devam edebiliriz. 3 oyuncuya daha şey gönderebiliriz burada. Hemen hızlıca yine bakalım. Evet, gördüğünüz gibi transfer olayları çok çok uzun sürüyor gerçekten. Her futbolcuya hemen hemen bakmak gerekiyor ki bu da bayağı bir zaman alıyor. Bu videoda dolayısıyla bayağı bir uzadı. Evet, buradaki Kuete'den sonra zaten Kuete'ye teklif yapmıştık. Bakın Jose Nabil gelmiş. Ona da bir teklif hemen verelim. Ciddi paralar isteniyor buna. Evet, 40.000 kadar isteniyor. Onu da verdik. Joel Garcis'i zaten yollamışız. Alberto Rodriguez'e de yollamıştık. Luca Bellini'de kalmıştık. Kaleci hemen zaten bize kaleci lazım. O da yollayabilirsek güzel olacak. 14.000 değerinde. Baktığımız zaman yine evet, Juan Diaz. Ona da bir teklif yapalım. Evet, 2 yıllık Carlos Talavera ama evet, maalesef doldu sınırımız. Gördüğünüz gibi bayağı bir oyuncuya teklif yine yaptık. Bakalım bunlardan hangileri gelecekler. Evet, yine sınırı bayağı bir doldurduk. Bakalım teklifleri kabul edecekler mi? Çok kısa bir zaman kaldı artık. Transfer sezonunda hani Adana maçına kadar 30'unda bitiyor transfer sezonu ama tabii ben kadroyu kurmak istiyorum. Onun öncesinde yine bayağı bir para verdik ama bakalım sonucunu görebilecek miyiz? Evet, yaptığımız teklifler vesaire yine görünüyor. Şunu hemen 2 yıla çekelim, belki kabul eder. Evet, Jose Alberto Rodriguez gelmiş. Bakalım bu futbolcu 19.000'miş, 14.000 almışız. Gayet iyi. Papikyan'ın değeri düşmüş. O yüzden
Bu Jose Alberto Rodriguez'i ben forvete şimdi hemen alacağım. Ona da bir hoş geldin dedik. Bakalım kaç kişi var şimdi. Kısa listede tabii ki 9 kişi var. Bir kişi için şey yapmayacağım. Devam edelim. Pek savunma oyuncusu bulamadık aslında. Bulsak iyi olacaktı da. Bakalım neler olacak. Evet, Joel Garces geldi. Joel Garces'te evet 8 verdik. 15 binlik oyuncuymuş. Güzel. Gayet güzel. Onu da şöyle sağ bek diye düşündüm. Ama sol bek de oynuyormuş. Ya da şu sağ tarafta oynatalım onu. Şimdi Joel Garces de gerçekten güzel. Hemen şöyle bir kontrol sağlayacağım. Evet, Clayton 65 ile kullanıyormuş. Ama yedekler arasında şu an bizim. O da aklımda zaten. Bakalım şimdi kısa listede kaç futbolcu var? 2, 4, 8 futbolcu var. Ben yine devam ettireyim. Bakayım kaç kişi daha gelecek. Evet, bu video bayağı bir uzun oluyor ama transferler dediğim gibi gerçekten önemli. Bakalım transferlerde umarım işe yarar. Ben gördüğünüz gibi bayağı bir detaylı şekilde araştırıp oyuncuları alıyorum. O yüzden bu kadar bekletiyorum. Maçlar daha zevkli kesinlikle geçecektir diye söyleyebilirim. Şimdi zaten oyuncuları da bayağı tanıyoruz. Evet, Blas Perez geldi. İki futbolcu, biri kabul etmemiş, biri de başka bir takıma gitmiş. Özellikle kaleci ve savunma oyuncularına artık odaklanmamız icap ediyor. Bu arada Blas Perez kaç değerinde? 16 bin aldık. 25 binlikmiş. Ve dolayısıyla burada Blas Perez'i hemen oyuna sürmek istiyorum. Şimdi evet, Blas Perez ve şimdi transfer piyasasında kısa listede artık 5 futbolcu kaldı sadece. Dolayısıyla şimdi tekrardan şey yapacağız. Listeyi genişletmeye çalışacağız. Bakın 8, 10, 14 yani 4 futbolcu daha almamız lazım bu durumda. Ve şu an listemizde 5 kişi var ama tabii buna güvenmeyeceğiz. Kesinlikle şey yapmamız lazım. Hatta ben buradan direkt diğerlerini eleyeyim. Sadece kaleci ve savunma oyuncularına yönelik aramalar yapmak istiyorum. Çünkü kısa bir zaman kaldı. Hala ne savunma var ne kaleci var. O yüzden hemen oraları takviye etmemiz lazım. Mamadou Koyata'ya zaten teklif vermiştik. Evet, burada da Luca Bellina'ya vermiştik. Jack Garner 42. Juan Diaz'a da vermişiz. Joao Pereira'ya hemen verelim. Daha doğrusu hemen görüşebiliyormuşuz. Kulübü olmadığı için. Çok güzel. Ona 80 veriyorum hemen. Evet, Gonçalo Silva. Ona da 2 yıllık bir teklif yapacağım. Belki kabul eder. Evet, Andre Oliveira. O da 47. Hemen görüşmek istiyorum ama evet pek de şey yanlısı değil. Takıma gelme yanlısı değil.
Astitu bakalım kabul edecek mi? Astitu biraz daha ılımlı yaklaştı. Evet, diğer bir futbolcu. O da gayet gelecek gibi duruyor. Evet. Evet, Luca Camilleri, Fabiani, Casadei, Ohat Portman. Ohat Portman acaba nerede? Hemen şuradan bulalım bir. Ohat Portman evet buradaymış. Kiralık yazanlara daha çok var. Evet tamam. Ohat Portman şuradan. Evet şuradan devam edelim bir. Daha çok futbolcu varmış gerçekten. Ohat Portman. Evet ona da 80 verdik. Evet yine Florian Hesse. Evet 10 oyuncuyu doldurmuşuz. Dolayısıyla bakalım bunlardan artık umarım bir sonuç alırız. Devam edelim. Adana maçına kadar bu transfer olaylarını bitirmeyi zaten planlıyorum. Maçları da bir sonraki videomuzda yapacağız. Şimdi bu Adana maçına kadar transfer tekliflerimizi sürdürelim. Transfer sezonunu, kadromuzu tamamlamaya çalışalım. Evet dediğim gibi 4 futbolcu lazım bize. Biri kaleci olmak üzere. Bakalım zaten teklifleri geri çekmeyeceğim. Evet. Mamadou Keita geldi. Mamadou Keita'ya hoş geldin dedik. Ve Keita'yı hemen zaten şeye alacağız. Çünkü savunma oyuncusu yoktu. Keita evet free agent olarak aldığımız için para vermedik. Gayet güzel bir anlaşma oldu. Şimdi Keita ile konuşmuşuz. Evet tamam. Çok fazla futbolcu olunca artık şey oluyor bende. Evet şimdi diğer futbolcularla da konuşup şeyi bitirelim. Bu haftaki konuşmalarımızı bitirelim. Ardından şey yapacağız. Devam edeceğiz tekliflere. Ve bu arada kaleci teklifimiz var mı? Hemen onu da bir daha kontrol edeceğim. Çünkü kaleye boş kaldı artık. Kaleyi bir şekilde doldurmamız lazım bizim. Evet bu haftaki konuşmalarımız bitti. No more talks left for this week dedi. Tamam devam edelim artık. Transfer piyasası diyelim. Kısa listede evet bir kaleci şeyimiz varmış. Teklifimiz varmış. Burada sadece kaleciye çektim. Ve şimdi böyle bakacağım. Çünkü artık iş şeye bindi. Yani çok acele bulmamız lazım kaleci. Evet Gonçalo Silva ile zaten konuşmuştuk. Başka var mı? 45 ve üzerinde kaleci. Evet Bastian Seller ile görüşelim. Bakalım. 80 veriyoruz. Bir kişiyle daha görüşelim de şey olsun. Beklemeyelim yani kaleci mutlaka hemen bir an evvel gelsin diye böyle bir şey yapıyorum. Şu an 3 kaleciyle birden görüşüyorum. Bakalım neler olacak. Evet devam edelim. Evet. Umarım güzel bir video oluyordur. Detaylı bir şekilde transfer sezonunu sizlerle ilerletmeye çalışıyorum. Zaten maçların başlayacağı tarihe de çok kısa bir zaman kaldı.
Hemen bakın şuradan sonraki haftada zaten maç olacak. O yüzden kısa bir süre içerisinde bütün transferlerimizi tamamlamamız lazım. Evet, şu an oyun bir save alıyor. Genelde böyle olduğunda yeni oyuncu takıma gelmiş oluyor. Bakalım gelecek mi? Evet, diğer liglerden haberler var. Evet, artık çok kısa bir süre kaldı. Oyun zamanı ile 10 gün gibi bir zaman var. Ve daha biz kimseyi getiremedik. Bu arada ayın 9'unda genç oyuncu e, yaşını dolduracaktı. O yüzden durdurdum. Tam 9'una denk gelsin, ona bir teklif götürelim. Çünkü genç takımdaki oyuncular genelde hani şey yapmadan, ikiletmeden geliyorlar as takıma. Evet, burada 36'lık oyuncular var. Burada evet, Carles Torres 39, hemen 39-40 arasında çok büyük bir fark yok diye bunu hemen takımıma alacağım. Evet, şimdi kaç kişi var transfer piyasasında? 3, 6, 8 kişi var. Tamam. Devam ettirelim. 12'sini de durduracağım çünkü bazen 3 günde kabul edilebiliyor. Hemen futbolcuyla görüşmek için böyle bir şey yapıyorum. Evet, kadroyu bir şekilde doldurmamız lazım artık. Kısa bir zaman kaldı. Kaleci ivedilikle zaten lazım. O yüzden 3 kaleciye birden teklif gönderdim. Bakalım gelecekler mi? Nasıl olacak diye. Evet, şöyle bir durdurayım yine ben 11'inde. Yine 12'sinde de durdururum. Evet, Nabil geldi. Forvet. Onu da şöyle hızlıca bir bakayım. 25.000 değeri var. 40.000 vermişim. Çok fazla vermişim gerçekten. Evet, 25.000 olduğuna göre hemen Nabil'i alıyorum. Gayet değerli bir futbolcu. Ona da hoş geldin dedim. Böylelikle artık yedekler tamamen full doldu. Sadece 2 futbolcu daha şey lazım bize. Burada bakalım. Onlar da gelirse güzel olur. Devam ettiriyorum. Yedekleri daha aşağılara da alırız. Önemli değil. Geri çevirmek istemiyorum teklifleri. Ama mutlaka bir kaleci gelmesi lazım artık. Kaleci gelmezse çünkü işimiz yaş. Evet, para da bu arada 360.000'e kadar düştü gördüğünüz gibi. Yetenekli genç gözlemlendi diyor. Hemen bakalım. 16 yaşında 28. İyi değil. Geçtik onu. Evet, Open Day açılış gününü hemen maçtan bir gün önce planlayalım. Yani sezon açılışı gibi, oyuncuların tanıtımı gibi bunu düşünebilirsiniz. Bu arada oyunculardan biri morali bozulmuş. Tabii çok fazla orta saha olunca böyle, yani aynı mevkide olunca böyle şeyler olabiliyor. Evet, bakalım kaç futbolcu daha gelecek. Hani bu futbolcular niye gelmedi hala, onları hiç gerçekten anlayamadım ya. Çok güzel paralar verdiğim halde gelmediler. İvedilikle bir kaleciye ihtiyacımız bulunuyor. Umarım Adana maçından önce alırız kaleciyi. Alamazsak zaten işimiz çok kötü olacak. Genç takımdan mecburen oyuncu çıkarmamız gerekecek. Bu arada genç takımdan
şey yaptığımız oyuncu henüz cevap vermedi. Teklif verdiğimiz oyuncu. Bakalım neler olacak. Önce şu morali bozuk oyuncuya bir bakalım. Gelişmek istiyor demiş. Ona bir sonraki maçta seni görmek istiyorum dedim. Morali yine düzelmedi. Genelde düzelir ama düzelmedi. Evet, şimdi yine futbolcularla bir konuşalım. Seni daha iyi görmek istiyorum dedim. Daha güçlü görmek istiyorum. Tabii maç kazanınca oyuncuların morali zaten düzelir. Ama o zamana kadar ister istemez moralleri çok da iyi olmuyor. Tabii herkes kulübe yeni katıldığı için birbirleriyle iletişimi de yeterince iyi değil şu anda. E, Bu maç içerisine de yansıyacaktır. Ama bunlar genç futbolcular, hani bir iki maç kazandığı zaman hemen toparlayabiliyorlar. Evet, umarım iyi bir kaleci şimdi alırız. Bir daha kaleciye teklif vereceğim gibi gözüküyor şu anda. Çünkü henüz bir kaleci gelmedi. Elimden geldiğince listeyi kaleciyle doldurasım var şu anda. Evet, David Perez, hemen onunla beraber bir anlaşmaya bakalım, varabilir miyiz? Varamıyoruz. Evet, bununla zaten görüşmüştük. Leo Ripert, hemen onunla görüşelim. Artık tamamen kalecilere teklif veriyorum. Çünkü kaleci çok önemli ve şu anda hala kaleci alamadık. Bu açıdan baktığımızda işimiz yaş gibi. Hemen kaleci almamız lazım. Elimden gelen en hızlı şekilde kaleciye yoğunlaştım. Evet, bu kulübü gelenler olduğuna göre artık şey oldu. Demek ki sona geldik burada. Evet, Zagorov'a zaten teklif vermiştik. Kaç teklif oldu kaleci? 3 kişiye şu anda teklif verdik. Tamam, devam edelim. Umarım bir kaleci alırız artık. Alamazsak mecburen 18 yaşa da artık teklif vereceğim. Bir şekilde tamamlamamız lazım kaleciyi. Ama geleceğine inanıyorum, yani maç tarihinden önce bakalım. Evet, buraları hızlı geçiyorum. Evet, Carlos Torres geldi. O genç takımdaki oyuncu. Bu arada Rafinha'yı şöyle almak istiyorum. Savunmada da evet, iyi oynayan bir oyuncu değilmiş. Blas Perez DM oynayabiliyormuş. O yüzden Blas Perez'i şöyle çekeceğim. Evet, bu şekilde oynatacağım. Hemen Carlos Torres için hoş geldin diyelim. Şöyle. Tamam. Şimdi Carlos Torres'i de aldık buraya. Güzel. Evet. Şimdi devam ettirelim. Bakalım daha kimler gelecek. Bir kaleci alsak şimdilik işimizi görür gibi. Evet, yine kaleciye teklif yaptık. Gerçekten fazla para veriyorum ama hiçbiri maalesef gelmedi. Acaba kaleci gelecek mi şimdi, bakalım. Savunma oyuncusu geldi bir tane. Ben yine bir kaleci daha almak niyetindeyim şu anda. Blas Perez'i çıkartacağım oyundan. Bunu savunmaya alacağım bir tanesini.
Carles Torres dışarıda kalsa da olur. Evet. 19.000'di. Buradaki Blas Perez daha iyi bir oyuncu. Onu tekrardan yerine koyalım. 25.000 değerinde. Çünkü evet, şeyden daha fazla bu. El Hadari'den daha fazla değeri sahip bir oyuncu. Evet. Artık bakalım bir kaleci alabilir miyiz ya? Çok kısa bir zaman kaldı. Kaleciye teklif vermem lazım. Hemen şöyle bakalım. 3 tane kaleci için teklif yapmışım. Umarım başarırım. 15 ve 16 yaşa hemen bir geri dönmek istiyorum. 15 yaşında Kenan Memisevic var. 42'ymiş. İyi değil. Hemen 16 yaşa bir döneyim. Evet. Navarro 41. 35, 43 ve 43 var maalesef. Bunlar da işimizi görmüyor. 18 yaşa mı gitsek acaba? Yani 18 yaşında kaleci mi alsak? Evet arkadaşlar, burada bir duralım. Bir sonraki videoda devam edelim. Çünkü gerçekten çok uzun oldu. Zaten kısa bir zaman da kaldı Adana maçına. Bir sonraki videoda devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Umarım güzel bir video olmuştur. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.